Bugün sizlerle bir yanlış anlaşılmanın dünyayı nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Ama öyle basit bir yanlış anlaşılma değil. İçinde patlayıcıların, hayal kırıklıklarının, belki bir aşkın ve milyonlarca doların olduğu bir yanlış anlaşılma. Kimin mi? Aslında hepinizin bildiği birinin. Alfred Nobel'in. Yani o meşhur Nobel ödüllerinin yaratıcısının, belki de verilmesinin sebebi olan insan. İyisi mi? Sizi daha fazla meraklandırmayayım. Hadi kahvelerinizi alın. Zamanı geri sarıyoruz. Tarih 1888. Yer Fransa'nın güneşli kıyı şehri Cannes. Sabah kahvesini yudumlayan yaşlı bir adam. Gazetesini açıyor ve şaşırıp kalıyor. Aslında gazetede gördüğü kendi ölüm ilanı. Ama şöyle bir bakıyor, kendi sapasağlam. Her şey yolunda. Rüyada mıyım diye kendini çimdikliyor hatta. Ama gazete bir hata yapmış. Aslında ölen kişi kardeşi Ludwig. Ama onlar Alfred'in öldüğünü sanıyor. Ancak asıl sarsıcı olan ölüm haberi değil. Atılan o korkunç başlık. Ölüm tüccarı öldü. Haber şöyle devam ediyor. İnsanları kitlesel bir şekilde ve çok hızlı öldürmenin yollarını bulan Alfred Nobel cehenneme gitti. Şimdi o masaya gidelim. Alfred Nobel'in o haberi okurken ellerinin nasıl titrediğini, kalbinin nasıl attığını hayal edelim. Düşünsenize, kendinizce aslında iyi bir şey yapmışsınız ve dinamiti bulmuşsunuz. Şimdi niye iyi bir şey diye düşünmeyin. Çünkü dinamit ilk bulunduğunda kimseyi öldürmek amacıyla değil, madenler açmak, dağları delmek, dağları geçmek ve belki de yeni yollar inşa etmek için bulunmuştu. Ama insanlık o dinamiti hiç öyle kullanmadı. Alfred Nobel o gün o gazeteyi okumasaydı, bugün birçoğumuz Alfred Nobel'i dinamiti bulan ve birçok insanın ölümüne sebebiyet veren o adam olarak bilecektik. Ancak o gazete Alfred Nobel'de köklü bir değişiklik yaptı ve Alfred kendi mirasını kanlı harflerle değil, bilimin ışığıyla ve barışla yazmaya karar verdi. İşte bu Nobel'in hikayesi. Aslında Nobel ailesinin patlayıcılara olan ilgisi çok geçmiş zamanlardan başlıyor. Nobel ailesi takıntılı şekilde patlayıcılarla ilgiliydi. Alfred de bu takıntının içinde büyüdü. O dönem kullanılan sıvı patlayıcılar yani nitrogliserin çok kararsızdı. En küçük sarsıntıda havaya uçabiliyordu ve maalesef beklenen o felaket 1864'te geldi. Alfred'in laboratuvarında büyük bir patlama oldu. Toz duman dağıldığında ise acı tablo ortaya çıktı. Alfred'in öz kardeşi henüz 21 yaşındaki Emil parçalanarak can vermişti. Bu olaydan sonra herkes Alfred'e sırtını döndü. Stockholm halkı ondan korkuyordu. Ona deli bilim adamı demeye başladılar. Şehir yönetimi ise onu şehirden kovdu. Birçoğumuz bu şartlarda Alfred'in artık dinamitten uzak durmasını ve bu işin peşini bırakmasını bekleriz. Ama Alfred durmadı. Şehirden kovulunca gölün ortasında büyük bir yük gemisi kiraladı ve deneylerine o sallanan geminin üzerinde ölümle burun buruna devam etti. İşte o inat sonunda ona dinamiti buldurdu. Dinamiti bulmak Nobel'i dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı. Yaptı yapmasına ama Nobel'i bir o kadar da yalnızlaştırdı. İnanabiliyor musunuz? Bir evi bile yoktu ve otel otel geziyordu. Kendine bir isim bile takmıştı. Dünyanın en zengin serserisi diyordu Nobel. 43 yaşına geldiğinde artık bu yalnızlıktan oldukça bıkmış olacak ki gazeteye bir ilan verdi. Zengin, yüksek eğitimli bir beyefendi, dilleri bilen, ev işlerine hakim, olgun bir yardımcı arıyor diye. Bu ilana Bertha von Suttner adlı bir kontes başvurdu. Kontese işe alındı ve kontes işe gelir gelmez tahmin edeceğiniz gibi Alfred Nobel ona aşık oldu. Ve bu aşkın çok uzun süreceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bertha von Suttner bir hafta sonra sevgilisine kaçtı ve Alfred Nobel'i
ortada bıraktı. Ama aralarında uzun süren ve belki de tarihin akışını değiştirecek en önemli şey gerçekleşti. Mektuplaşmaya başladılar. Bertha von Suttner'le Nobel'in mektuplaşması tarih için çok önemli bir sayfa açacaktı. Bertha Alfred'den ayrıldı ama hayatından çıkmadı. Dünyanın en ünlü barış savunucusu oldu. Mektuplarında Nobel'e sürekli şunu soruyordu. Alfred, insanları öldüren bu maddelerle nasıl huzur buluyorsun? Nobel ise kendini çok garip bir mantıkla savunuyordu. Bertha, benim silahlarım barışı senin derneklerinden daha hızlı getirecek. Çünkü silahlar o kadar korkunç olacak ki devletler savaşmaya korkacak. Buna dehşet dengesi diyoruz. Ama Alfred çok yanılıyordu. Silahlar korkunçlaştıkça savaşları bitirmek şöyle dursun, aslında tam tersi ölümleri kitlesel hale getiriyor ve barıştan dünya gün geçtikçe ne yazık ki uzaklaşıyordu. Yıllar içinde Alfred Bertha von Suttner'den mi etkilendi yoksa kendi vicdan azabı mı o ölüm haberinden sonra onu o hale getirdi çok bilinmez. Ama gazetedeki ölüm ilanı Alfred'i çok derinden etkilemiş olacak ki Alfred dünyaya kendini bir ölüm taciri olarak yazdırmak istemedi. Her zamanki gibi otel odalarında yalnız beklerken kalktı ve İsveç-Norveç kulübüne gitti. Orada bulduğu kağıtlarla, çok da özenli olmayan kağıtlarda muhtemelen vasiyetini yazmaya başladı. İnanır mısınız? Yanında bir tane bile avukat yoktu. Çünkü avukatlara Alfred parazitler ya da laf cambazları derdi. Oracıkta bir İsviçre-Norveç kulübünde masada Alfred yavaşça bütün vasiyetini kaleme aldı. Hiçbir resmi mühür yoktu. Hukuk dili yoktu. Sanki sadece duygularını kağıda döktüğü bir vasiyetti. Ama o küçücük ve duygularını o kağıda döktüğü o vasiyet yaklaşık 250 milyon doların ne yapılacağından bahsediyordu. Ve akrabalarının ve avukatının ve Fransa'nın ve İsveç kralının hiç hoşuna gitmeyeceği şekilde yazılıyordu. Hayatın Alfred Nobel'e hazırladığı çok ilginç bir de sürpriz vardı. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle gittiği doktor ona bir ilaç yazdı ve etken maddesi neydi tahmin edebilir misiniz? Nitrogliserin, yani dinamitin ham maddesi diyebiliriz. Hayatı boyunca patlattığı, hatta kardeşinin canını alan maddeyi doktorlar şimdi onu iyileştirmek için ona öneriyorlardı. Nobel bu durumu arkadaşlarına yazdığı mektupta alaycı bir dille anlatıyor. Kaderin cilvesine bakın ki doktorlar bana dinamit içiriyor. Sonunda 1896'da cebindeki vasiyetle Alfred Nobel hayata gözlerini yumdu. 1896'da Nobel öldüğünde vasiyet açıldı ve tam anlamıyla bir bomba etkisi yarattı. Akrabaları o devasa servetin kendilerine kalacağını sanıyordu ama hayal kırıklıkları büyüktü. Nobel sadece onlara ufak kırıntılar bırakmıştı. Yeğenler delirdi, amcamız delirmiş, amcamız çıldırmış, zaten ona deli adam derlerdi gibi birçok suçlamaya, vasiyetin de el yazısıyla yazıldığını ve bir mührü olmadığını, o yüzden geçersiz olduğunu da eklediler. Oysa İsveç-Norveç kulübünde o küçücük el yazısıyla yazılan vasiyet belki de hepimizin hayatını kökten değiştirmeye yetecekti. Ama asıl tepki İsveç Kralı 2. Oscar'dan geldi. Kral Nobel'i resmen vatan hainliğiyle suçladı. Neden mi? Çünkü Nobel kendi adına bir vakıf kurulmasını ve bu vakıfta belli alanlarda başarılı olmuş insanlara belli miktarda ödüller verilmesini istiyordu. Ve kritik noktalardan biri de bu ödüllerin milliyet gözetmeksizin verilmesini emretmişti. Kral için bu İsveç'in parasını yabancılara dağıtmaktı. İsveç basını Nobel'e vatan haini manşetleri atarken Nobel'in o 4 sayfalık avukatsız basit el yazısı vasiyeti mahkemede devleşiyordu. Nobel öyle bir yazmıştı ki o nefret ettiği kelime cambazları bile o samimiyeti delemiyordu. Fransız hükümeti paraya el koymak istiyor, İsveç hükümeti ise bu vatan hainidir diye bağırıyordu. İşte tam o sırada sahneye Alfred Nobel'in asistanı Ragnar Scholban çıktı. Ragnar bu mirası kurtarmayı kafasına koymuş bir kere. Bütün bankaları tek tek geziyor. Hisse senetlerini bozduruyor ve topladığı bütün paraları ve hesaplardaki bütün paraları çantalara koyuyor.
sırtında sadece bir altı patları var. Arkasında hafiyeler, arkasında polisler ve arkasında çıldırmış akrabalar varken parayı gizlice at arabalarıyla İsveç konsolosluğuna taşıyor. Ragnar o gün bütün paraları İsveç konsolosluğuna taşırken yakalansaydı, bugün muhtemelen Nobel ödülleri diye bir ödül olmayacak ve belki de o parayı yeğenleri Monte Carlo'da, kazinolarda yiyecekti. Ragnar Scholman'ın o cesur hamlesi meyvesini verdi ve 1900 yılında Nobel Vakfı resmen kuruldu. Artık paralar güvende, vasiyet ise yürürlükte. Takvimler 10 Aralık 1901 gösterdiğinde Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümünde ilk ödüller dağıtılıyor. Nobel'in o gün belirlediği 5 ana başlık var: fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış. İlk fizik ödüllerini kim alıyor biliyor musunuz? İroniye bakın ki ilk fizik ödüllerini, X ışınlarını keşfeden Wilhelm Röntgen alıyor. İnsanların ölümüne neden olan dinamitlerden gelen o paralar, belki de bugün hepimizin birçok anlamda sağlık bulmasını, şifa bulmasını sağlayan röntgeni bulan Wilhelm Röntgen'e gidiyor. Ve hepimiz en azından bu videoya kadar Alfred Nobel'i dinamiti bulan mucit değil, Nobel Vakfı'nı kuran ve Nobel ödüllerini dağıtılmasını sağlayan insan olarak biliyoruz. Yıllar geçtikçe kürsüden kimler geçmiyor ki? Marie Curie çıkıyor o kürsüye. 2 farklı dalda ödül alan ilk kişi olarak bilimin sınırlarını zorluyor. Albert Einstein çıkıyor. Evrene bakışımızı kökten değiştiriyor. Ve tabii ki barış ödülleri Martin Luther King'den Nelson Mandela'ya kadar dünyadaki adaletsizliğe karşı duran isimler bu mirastan güç alıyor. Bizim için de çok özel bir an var. 2015 yılında Aziz Sancar hocamız o madalyayı boynuna taktığında Alfred Nobel'in o günkü vicdan azabı bugün bir Türk bilim insanının başarısıyla tüm dünyaya ışık saçıyor. Alfred Nobel'in o kanlı mirası bugün kanserle mücadele eden uzay keşiflerine, edebiyattan barış ödüllerine kadar herkese dokunuyor. Ve belki de hepimiz için çok önemli bir itici güç oluyor. Gelelim finale. Alfred Nobel o gün okuduğu o gazete manşetinden sonra birçok şeyi değiştirmeye karar veriyor. Yaşadığı vicdan azabı mı yoksa aşık olduğu kadın mı bu değişime neden oluyor? Onu tabii çok bilemeyeceğiz. Ama iyi ki bu değişim yaşanıyor ve bugün Nobel ödüllerimiz var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir insanın geçmişteki hatalarını telafi etmesini, ki bu kadar büyük hataları telafi etmesi mümkün mü? Ya da çok zengin bir akrabanız var olan bütün parasını bir vakfa bağışladığını söylese siz ne düşünürdünüz? Lütfen dürüst olun. Ve tarihin bu tozlu sayfalarında daha fazla zaman harcamak istiyorsanız lütfen abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.